Hocam merhaba. Merhabalar. Hocam dünyanın ortak konusu, ortak problemi olan saç dökülmesi bu haftaki konumuz. Hocam saçlarımız neden dökülür? Saç dökülmesi bir hastalık sebebi midir? Saç dökülmesi esasında bir hastalık sebebi değildir. Normal bir kişide günde 50 ila 100 TL kadar saç dökülmesini normal kabul ediyoruz. Çünkü saçların %80-90'ı büyüme evresindeyken %10 ila 15'i dinlenme evresindedir ve bu dinlenme evresinin sonunda saçlar dökülür. O nedenle 100 TL kadar saç dökülmesini biz normal kabul ediyoruz. Yıkanmış, kurulanmış saçta saç çekme testi yaptığımızda elimize 3 ila 5'ten fazla saç geliyorsa biz bunu hastalıklı bir durum olarak kabul edebiliriz. Hocam saç dökülmesine neden olan etken nedir? Saç dökülmesinin sebepleri kadında ve erkekte farklıdır. Özellikle eğer bir hasta karşımıza geldiğinde ilk baktığımız şey nasıl bir tipte saç dökülmesi var. Yani bu saç dökülmesi eğer para açılmalar şeklinde ise başka sebepler düşünürüz ama genel bir saç dökülmesi varsa, difüz dediğimiz tüm saçlı alanda saçlar dökülüyorsa o zaman farklı sebepler düşünürüz. Eğer hastamız bir çocuksa bambaşka sebepler olabilir. Yani saç dökülmesinin sebepleri kişinin yaşına ve cinsiyetine göre değişiklik gösterir. Kadınlarda en sık sebep genellikle beslenme bozuklukları, protein eksikliği, yüksek karbonhidratla beslenme, saçı besleyen vitaminlerin, elementlerin az alınması, stres çok önemli bir faktör. Hem kadınlarda hem erkeklerde hem çocuklarda saçı etkileyen önemli durumlardan birisi. Yakın zamanda ciddi diyetler, şok diyetler yapılması, ciddi bir ameliyat geçirilmiş olması, ateşli hastalıkların geçirilmesi saç dökülmesine sebep olabilir. Bunun dışında hastanın altta yatan başka hastalıkları var mı? Sistemik hastalıkları var mı? En çok mesela saç dökülmesine sebep olan hastalıklardan birisi tiroid hastalıklarıdır. Tiroid hormonunun eksik veya fazla olması saç dökülmesine sebep olabilir. Ya da şeker hastalığının olması. Kullanılan sistemik bir hastalık nedeniyle kullanılan ilaçlar yine saç dökülmesine sebep olabilir. Hormonal sebepler özellikle kadınlarda adet düzensizlikleri, gebelik sonrası özellikle gebelikte saç dökülmesi çok görmüyoruz çünkü saçlar genellikle büyüme evresinde oluyor ama gebelik sonrasında özellikle 4. aydan sonra yine saç dökülmesi görebiliriz. Hocam erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da kellik olur mu? Kadınlarda kellik olur mu? Evet, eğer saç dökülmesi çok şiddetliyse ve kişide genetik bir yatkınlık varsa kadın tipi saç dökülmesi dediğimiz aynı erkeklerde görülen androgenetik alopesiye benzer şekilde saç dökülmesi olabilir. Bunun da birçok farklı sebebi var. Hasta bize geldiğinde öncelikle muayene ediyoruz. Bu kişilerde genellikle genel dökülmenin yanında özellikle erkek tipinde gördüğümüz gibi saçlı deride üst kısımda perçeme doğru gelen bir ciddi açılmalar ve seyrelmeler görebiliyoruz. Tabii bu hastalara zamanında tanı koyup tedavi verildiğinde bu hastalarımızda da büyük oranda düzelme görüyoruz. Hocam ortalama bir saç teli kafamıza ne kadar kalır? Bir saç telinin ömrü ortalama 2 ila 8 yıldır. Çünkü anajen evre dediğimiz büyüme evresinin süresi ortalama bu kadardır. Sonrasında çok kısa bir süre dinlenme evresi olur. 2 ila 4 hafta kadar. Sonrasında da saç folikülleri küçülerek dökülür. Biz buna da artık dökülme evresi diyoruz. Bu da ortalama 2 ila 4 ay sürer. Hastalarımız bize en çok sorduğu şey bu kadar yoğun saç dökülmesi oluyor ki biz 100 TL kadar saç dökülmesi normal kabul ediyorduk. Bu saçların tekrar çıkacak mı? Eğer saçlı deride saç foliküllerinde bir sıkıntı yoksa, bir hastalık yoksa, saç folikül hasarı yapacak bir hastalık, saçlar mutlaka uzayacaktır. Saç folikülünden tekrar sağlıklı saçlar çıkacaktır. O nedenle normal 100 TL kadar olan normal saç dökülmelerinde kellik oluşacak gibi bir stres yaşamasına gerek yok hastalarımızın. Ama yoğun bir saç dökülmesi varsa zamanla saçlar seyrelecek, cansızlaşacak ve genetik yatkınlık da varsa açılmalar olmaya başlayabilir. Saçın yoğun bir şekilde döküldüğünü ya da bir hastalık olup olmayacağını nasıl anlarız?
Eğer yıkanmış, temizlenmiş, kurulanmış saçta saçları çektiğimizde, ki biz bunu poliklinikte yapıyoruz, saç çekme testi yapıyoruz. Saçları çektiğimizde dibinden şöyle parmaklarımız arasından saçları çektiğimizde eğer 5'ten fazla saç teli dökülüyorsa ve hastanın tarifi de yoğun saç dökülmesi, banyoda, işte saçları tararken, yatakta, nevresimlerde yoğun saç görüyorsa yastık kılıflarında, böyle bir şikayeti varsa, normalden daha fazla bir dökülme tarif ediyorsa biz bunu saç dökülmesi olarak kabul ediyoruz ve hastayı öncelikle saçlı deri muayenesiyle başlıyoruz. Saçlı deride biz neye bakıyoruz? Bir saçlı deri hastalığı var mı? Yani bu dökülmeler saç folikül hasarı yapabilecek bir hastalık mı? Biz bunu aslında şöyle ayırıyoruz: sıkarlı, iz bırakan ve sıkarsız saç dökülmesi diye ayırıyoruz. Eğer saç folikülü hasarı yapacak bir hastalıksa biraz daha hızlı hareket etmemiz ve doğru tanı koymamız lazım. Çünkü folikül hasarı demek saçın bir daha asla oradan çıkmaması demek. Bu bizim için gerçekten çok önemli ve belli açılmalar, geri dönüşümsüz hasarlar olabilir. O yüzden mutlaka bir saçlı derinin muayenesini yapıyoruz. Ondan sonra saç kılının, yapısının, şaftının inceliyoruz. Bunda bir değişiklik var mı ona bakıyoruz. Onun dışında saç çekme testi yaptıktan sonra bu kez hastayı sorguluyoruz. Herhangi bir hastalığı var mı? Hastalıklarını, kullandığı ilaçları, beslenme düzenini, kadınsa eğer hormonal düzensizliklerini sorgulayıp kişiye özel bir tetkik yapıyoruz. Aslında her hastada aynı tetkiklere bakmıyoruz. Hocam, genetik faktörler saç dökülmesinde etkili midir? Elbette genetik faktörler etkilidir. Özellikle bunu erkek hastalarımızda çokça görüyoruz. Androgenetik alopesi dediğimiz erkekte bir saç dökülmesi aslında genetik zemini olan kişilerde gördüğümüz bir durum. Ancak hastalarımızın bize çokça söylediği şey, işte ailede evet kellik var, genetik bir dökülme var ama kendisinin daha erken yaşta bu durumla neden karşılaştım? Mesela günümüzde artık 19 ve 20'li yaşlarda bile erkek tipi açılma görüyoruz. Kelliğe giden açılmalar görüyoruz. Çokça bir genç hastamız var. Bu hastalarda evet genetik faktörler önemli olmakla birlikte çevresel faktörler de çok önemli. Kişinin beslenme düzeni, yoğun strese maruz kalması, uyku düzensizlikleri, bunlar gerçekten önemli faktörler, hormonal düzensizlikleri. Bir kişi özelinde değerlendirmek lazım. Her ne kadar genetik faktörleri olsa da kişi özelinde değerlendirmek lazım. Kadınlarda da yine aynı o şekilde. Her ne kadar genetik faktörler kişide olsa da, ailede bu tür şikayetler olsa da altta yatan başka hastalıklar, kadınlarda özellikle hormonal düzensizlikler, insülin direnci, diyabet hastalığı, goitre hastalığı gibi daha önce de bahsettiğimiz tüm hastalıkları tek tek gözden geçirmek, olası protein eksikliği, vitamin eksikliklerini mutlaka sorgulamak, tetkik etmek gerekiyor. Varsa eksikler de öncelikle bunları yerine koymak gerekiyor. Çünkü saçı dıştan tedavi etmenin, mesela hasta bize özellikle şey diye gelir, işte en güzel şampuanları kullandım, en güzel solüsyonları kullandım. Ama bunlar bir yere kadar saça canlılık verebilir ama altta yatan hastalıklar, problemler varsa bunlar düzeltilmeden bir kısır döngü içerisine girecektir hasta ve düzelmeyecektir. Kozmetik etkenler, kuaför, saçı sıkı toplamak, işte farklı yanlış ürünleri kullanmak, bunlar da saç dökülmesine sebep olabilir mi? Evet, bunlar sebep olabilir. Özellikle hastalarımızın çoğunda görüyoruz. Çocuklarda ben sıkça görüyorum. Saçın sıkıca bağlanması, arkadan sıkı sıkı toplanarak bağlanması ya da sıkıca saç bonelerinin saç foliküllerini hasarlayacak şekilde sert bir şekilde bağlanması, saça uygulanan yüksek ısı, saç açıcıları, saça kullanılan kimyasallar, bunlar hepsi aslında saçla birlikte saç folikülüne de hasar verebilir, saçlı deriye de hasar verebilir ve zamanla saç kayıplarına, saç dökülmelerine sebep olabilir. Saç örgüleri, çocuklara özellikle yapılıyor, yetişkinlerde yapılıyor. Bunlar da saçı dökebilir o zaman. Şöyle söyleyeyim, eğer kronik bir şekilde düzenli, alışkanlık halinde sürekli saç bağlanıyorsa, yani kişi sürekli o şekilde saçını kullanıyorsa, evet biz çok net bir şekilde özellikle şakak bölgelerinde saçların döküldüğünü görüyoruz.
Ama bunu tabii yani dönem dönem, ara sıra yapıyorsan sıkıntı değil. Ben bunu özellikle çok sıkı bone takanlarda, saçını arkadan topuz yapma alışkanlığı olan kadınlarda çokça görüyorum. Küçük çocuklarda da şakak bölgelerinde açılmalar gördüğüm hastalar var. Gerçekten önemli. Burada geri dönüşümsüz hasarlar dahi olabiliyor. Öyle hastalarımız oluyor. O yüzden saçları serbest bırakmak en güzel. Hastaları hep dediğim, gevşek bırakın, serbest bırakın ve saçlarınıza, foliküllere zarar vermeyin. Hocam çok sık sorulan, merak edilen konulardan bir tanesi de saçımı kaç günde bir yıkamalıyım? Şöyle, saçları bir kere yıpratmamamız gerekiyor. Aslında saçları yıkadığımız zaman da, şampuanlara maruz bıraktığımızda, sonrasında kuruladığımızda, fönlediğimizde de saça bir şekilde kimyasal ve mekanik travma uğratıyoruz saçlarımıza. Ve saçlı deriyi bir şekilde hasarlıyoruz, kurutuyoruz bolca yıkayarak. O nedenle biz ortalama 2 günde bir saç yıkamayı öneriyoruz. Hem saçlı derinin kimyasallarla maruziyeti sonucu hasarlanmaması hem de fön gibi ısıya maruziyetin olmaması için 2 günde bir yıkamak ideal. Ama günlük yıkamalarda da eğer kişi günlük yıkama ihtiyacı varsa da mutlaka arkasından saç kremi gibi bir nemlendirici kullanması, saçlı deriyi besleyecek, saç uçlarını besleyecek bir nemlendirici kullanmasını öneriyorum hastalarıma. Hocam saç dökülmesi tedavisinde neler yapılır? Evet, tedavide ne yapıyoruz hastalarımızda? Hastalıklarını tespit ettik. Varsa eğer kullanılan ilaçları sorguladık, beslenme alışkanlıklarını sorguladık. Özellikle yüksek karbonhidratla besleniyor, proteinden düşük besleniyorsa bunlar bizim için önemli. Çok diyetler yapılmışsa beslenmesinin düzene konmasını istiyoruz. Uyku düzensizlikleri, yoğun stres, psikolojik rahatsızlıklar varsa eğer bunları hepsini hastayla konuşuyoruz. Açıkçası hastaya bir eğitim veriyoruz. Hastada bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sonrasında tetkik sonuçlarında varsa eksiklikler, demir eksikliği, anemisi gibi, hormonal bozukluklar gibi bunları düzeltiyoruz. Eksik olanı yerine koyuyoruz. Fazla olanı sorgulayıp tedavi etmeye çalışıyoruz. Sonrasında saçı besleyecek, saçlı deriyi besleyecek tedavilere geçiyoruz. Bunlar günümüzde en sık uyguladığımız tedavilerden birisi PRP dediğimiz platelet rich plazma. Hastanın kendi kanını alarak, ayrıştırarak özel işlemlerden geçirip elde ettiğimiz plazmayı saçlı deriye ince iğneler ile enjekte ediyoruz. Bununla ne yapıyoruz? Biz aslında çok önemli büyüme hücrelerini saçlı deriye enjekte etmiş oluyoruz. Saçlı deriyi besleyip, nemlendirip saç foliküllerini canlandırmaya çalışıyoruz. PRP ile birlikte mezoterapi de kullanabiliriz. İkisini birlikte kullandığımızda, kombine ettiğimizde daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Mezoterapide de saçı besleyecek, canlandıracak, saçlı deriyi de dolaşımı artıracak ürünlerin olduğu solüsyonları saçlı deri içine enjekte ediyoruz. Son yıllarda tedavide artık kök hücre uygulamaları başladık. Özellikle bazı seçilmiş hasta gruplarında hastanın saçlı derisinden, özellikle dökülmeye dirençli alanlar olan kulak arkasından saçlı deri biyopsisi yaparak bu biyopsiyi de özel bir yine PRP plazmasıyla ya da serumla karıştırıp solüsyon haline getirerek saçlı deri içine enjekte ediyoruz. Kök hücre uygulamalarından da gerçekten kliniğimizde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun dışında en son hastalarımız için ne yapabiliriz? Ciddi kellik varsa, ciddi açılma varsa artık saç ekimi aşamasına geçiyoruz.